Bazen felsefe tarihinde öyle şeyler olur ki bir düşünürün en cüretkar eseri adeta bir hayalet gibi onlarca yıl boyunca ortadan kaybolur. İşte bugün 20. yüzyılın en anarşist düşünürlerinden birinin yeniden keşfedilmiş o kışkırtıcı metninin derinliklerine dalıyoruz. Düşünün, saygın bir bilim dergisi bir felsefeci için bu ifadeleri kullanıyor. Peki Paul Feyerabend'ı hem bu kadar büyüleyici hem de bazıları için bu kadar tehlikeli kılan şey neydi? Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Şimdi, Feyerabend'in belki de en iddialı eserinin ardındaki o inanılmaz gizemi, yani 30 yıla aşkın bir süre kayıp kalan ve hatta bizzat yazarının bile unuttuğu doğa felsefesinin hikayesini birlikte araştıracağız. Hadi başlayalım. İlk bölümde bu Feyerabend muammasını ve kayıp el yazmasının o tuhaf, inanılmaz yolculuğunun izini süreceğiz. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Gerçekten inanılmaz değil mi? Düşünün 70'lerin başında Feyerabend en meşhur kitabını yazarken bir anda da bu dev eseri kaleme alıyor. Sonra 1976'da daha sonra dönerim diyerek projeyi rafa kaldırıyor. Ve sonra sessizlik. Feyerabend ölüyor, otobiyografisinde tek kelime bile etmiyor bu kitaptan. Yıllar sonra 2004'te bir arşivde şans eseri bulunuyor ve ancak 2016'da yani yazıldıktan neredeyse 40 yıl sonra yayımlanabiliyor. Bu felsefe dünyasında adeta bir zaman kapsülü bulmak gibi bir şey. Yazarının bile unuttuğu bir başyapıt. Peki bu kadar zaman sonra ortaya çıkan bu kitap bize ne anlatıyor? Şimdi gelin kapağını aralayalım ve Feyerabend'in mit ve ilerleme hakkındaki o sarsıcı argümanlarına bakalım. İşte Feyerabend'in bombası tam da burada patlıyor. Diyor ki, mit, bilime giden yolda geçilmesi gereken ilkel, çocuksu bir adım falan değil. Hayır, mit, kendi içinde tam, eksiksiz ve gayet işlevsel bir dünya görüşüdür. Yani o basit, mitten akla, karanlıktan aydınlığa ilerleme hikayesi var ya, Feyerabend bunu tamamen reddediyor. Mitler yanlış bilim değil, bambaşka kuralları olan bambaşka bir gerçeklik sistemidir. Zaten bu kapak resmi bile aslında her şeyi anlatıyor. Feyerabend bu taş devri sanatına baktığında sadece ilkel av sahneleri görmüyordu. O burada dinamik, geçerli ve bütünlüklü bir doğa anlayışı görüyordu. Bu resimler ona göre sadece birer çizim değil, koskoca bir kozmosu anlatan karmaşık bir sistemin parçaları. Peki mitten felsefeye geçiş. Hani hepimizin okullarda öğrendiği o büyük sıçrama. Feyerabend'e göre bu gerçekten de saf bir ilerleme miydi? Yoksa bu geçiş için ağır bir bedel mi ödedik? İşte şimdi bunu inceliyoruz. Feyerabend'in çizdiği tablo çok net. Bir tarafta Homeros'un dünyası var, rengarenk, canlı, duyulara hitap eden bir dünya. Tanrılar ve insanlar kol kola geziyor, gerçeklik dediğimiz şey hareketten ve anlatılan hikayelerden ibaret. Diğer tarafta ise felsefecilerin dünyası, soyut, renksiz, hayalsiz, gri bir kavramlar ortamı diyor Feyerabend. Her şeyin aksiyomlara, kanıtlara indirgendiği bir dünya. Bu geçişle birlikte Feyerabend'e göre hayatın içindeki o zenginliği, o somutluğu kaybettik. Bu sözler ne kadar radikal farkında mısınız? Feyerabend, Batı felsefesinin o şanlı başlangıcını bir zafer olarak değil, gerçekliği dogmatik bir teori dünyası uğruna doğallıktan ve insanlıktan çıkaran bir süreç olarak görüyor. Yani deneyimin, hikayenin, yaşamın kendisinin yerini soyut, cansız teoriler almıştı ona göre. Peki ama Feyerabend, birbirinden bu kadar farklı iki dünya görüşünü nasıl bir arada savunabiliyor? Yani biri diğerinden üstün değil diyebilmek için elinde ne var? İşte burada anahtar bir kavram devreye giriyor. Eş ölçülemezlik. Eş ölçülemezlik. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Düşünün, elinizde bir cetvel var. Bununla bir masanın uzunluğunu ölçebilirsiniz. Ama o masanın ağırlığını ölçebilir misiniz? Hayır. Bu cetvelin işe yaramaz olduğu anlamına mı gelir? Tabii ki hayır. Sadece farklı bir şeyi ölçmek için yapılmıştır. İşte Feyerabend da diyor ki, antik mit ve modern bilim de böyledir. Her biri kendi içsel standartlarına, kendi kurallarına sahip kapsamlı dünya görüşleridir. Birini diğerinin cetveliyle ölçmeye kalkarsanız haksızlık edersiniz. Yani bilim, mitin tek yargıcı olamaz. Tamam, bütün bu tarihsel analiz güzel de bunun bugün bizim için ne anlamı var? Feyerabend'in bu fikirleri 21. yüzyılda bizim kendi varsayımlarımıza, kendi kesin doğrularımıza nasıl meydan okuyor? İşte Feyerabend'in bize bıraktığı miras tam da bu. O bir bilim düşmanı değildi. Hayır, o dogmanın düşmanıydı. Tek bir ideolojinin adına ister bilim deyin, ister din, ister başka bir şey, hakikat üzerinde tekel kurmasının düşmanıydı.
Bize ne mi hatırlatıyor? Bilimin otoritesini sorgulamamızı. Kavramsal muhafazakarlığa, yani hep böyle bildik, böyle gider demeye karşı bir panzehir sunuyor. Ve en önemlisi, bilimin bile aslında kanıtlanmamış, sorgulanmayan bazı temel varsayımlara dayandığını yüzümüze vuruyor. İlerleme dediğimiz şeyin gerçekten ne anlama geldiğini tekrar düşünmemizi istiyor. Ve Feyerabend'ın eseri en sonunda soruyu doğrudan bize yöneltiyor. Peki bugün bizim bilim adını vererek yaşadığımız, sorgulamadan kabul ettiğimiz mitler nelerdir? Belki de en tehlikeli dogmalar farkında bile olmadıklarımızdır, ne dersiniz?